Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle kalpli anahtarlık yapacağız. Bu kalbi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Daha büyük yaparak dekoratif bir yastık olarak da kullanabilirsiniz. Kullanacağım malzemelere geçelim arkadaşlar. Şöyle 5 milim kalınlığında bir tığ kullanıyorum ben. Bir tane anahtarlık aparatı. Üçgeninin de olması gerekiyor. Bir tane makas. İçini doldurmak için el yap. Ve bir tane de plastik iğneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle ipimi de göstereyim son olarak. Şöyle şu renk bir kadife ip kullandım ben. 120 metre uzunluğunda, bu 100 gram ağırlığında. Bu ağırlıkta olan, bu ölçülerde herhangi bir iple yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha kalın, daha küçük iplerle de olur, koton iplerle de olur. Ben içini biraz fazla doldururum böyle puf puf bir şey olsun diye. Ama daha az da doldurabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Yapımına başlayalım. Başlayabiliriz arkadaşlar kalp yapmaya. Şimdi şöyle bir ipimi parmağıma doladım. Şöyle hemen orta parmağımdan etrafından doladım, geçirdim. Bir sihirli halka yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkarıyorum. Bir tane sık iğne yapıp bunu sıkıştırıyorum. Bunu saymıyoruz. İçine 8 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. Şimdi şu bakın şu kısımlardan değil, şuradan değil, şuradan tutarak çekiyoruz arkadaşlar. Şuralardan tutarak çekeceğiz. Yoksa çekemezsiniz. Gelmez. Şu biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batacağım arkadaşlar. Sayın 2, 4, 6 ve 8. Bakın şuraya tepesine batıyorum. Şuradaki ipimi alıyorum. Bunun üzerine koyuyorum arkadaşlar. İçinden çıkardım ve bir adet kapama yaptım. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi hemen zincir çektiğim yerin dibine batıyorum. Buraya 2 tane sık iğne yapacağım. Bu arttırma oluyor arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bakın bu ipi tekrar bunun üzerine koydum. Her sık iğnemde koydum tepesine şu an. Bakın yine üzerinde. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sık iğnemizin tepesine de 2 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar arttıracağız. 8 tane sık iğnemiz 16 tane sık iğne olacak. İpi bıraktım artık arkadaşlar. Yani benimki birazcık kısa olduğu için daha fazla ilerletmedim. Siz ona göre ayarlarsınız. Ama biraz örün yani. Sıra sonuna geldik. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şöyle tam 16 tane sık iğneye ihtiyacımız var. Şimdi şurayı göstereyim size. Bakın bu 16. Siz ilk yaptığınızı isterseniz ilmek belirleyici takın. Şimdi şurayı görüyor musunuz? Burada bir tane daha var gözüküyor ve burada da bir tane daha var gözüküyor. Bu kapama yaptığımız, bu da zincir çektiğimiz arkadaşlar. Sırayı karıştırmayın. Burada bu 2 tane kalacak. Bunlar örülmeyecek. Hemen biz ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmek belirleyici kullanın siz. Batıyoruz ve kapama yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz yine. Şimdi bu sırada arkadaşlar 16 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Hemen bakın zincir çektiğim yerin dibine de batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Yine ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum ve kapamamı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha yaptım. Hemen bir tane zincir çektim. Bir sıra daha 16 tane sık iğne öreceğim. 1, tamamdır. Sonuncuyu ördük. Bakın şöyle 2 tane kaldı. Bunları atlıyorum. Kapama zincir. İlk sık iğnemin tepesine battım. Kapattım. Bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Çok uzun kesmenize gerek yok. İpimiz ziyan olmasın. Şu kadar yeterli. Keselim. Ve bunu içinden çıkarttım. Bu şekilde. İlk tarafımız hazır arkadaşlar. Bundan bir tane daha yapıp gelelim. Örüp geldim arkadaşlar. Bakın bunu çıkarmadım. Bunu çıkarmıştık ya. Bunu çıkartmıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ilmek belirleyicilerimi takarak ilerleyeceğim. Şu karşıdaki 4 taneyi kapatacağız. Şunları. Bakın 1, 2, 3 ve 4. Bu 4'ü kapatacağım. İsterseniz şu 4'ü de kapatabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. Öyle yapalım biz de. Şurası benim kapama yaptığım yer. Bu da bir zincir çektiğim. Bakın şurası
benim ilk sık iğnem, son sık iğnem yani. Şurada bir zincir çekip kapattım ya. Bakın şurayı görüyor musunuz? Bu ikisi birleşik bir sık iğne aslında. Birleşik bir ilmek. O yüzden burada yanılmamak için bakın şuradan batıyorum arkadaşlar. İpimi şöyle arkasına almam çok önemli. Önde kalırsa öremezsiniz. Şuraya batıyorum. Battıktan sonra şu yanına batmayacağım arkadaşlar. Bakın hemen şu dibine batmıyorum ve yanındakine batacağım. İlmeğimi de aldım. İpimi de aldım. Şimdi tersime geldim. Şimdi içinden çıkartarak kapama yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın şuna battım ya. Buna batmıyorum. Bu ikisi aynı ilmek aslında. O yüzden ona batmıyoruz. Bakın bunun da sıra gelenine batıyoruz. Bu kapama yaptığımız. Buna batıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Buna batmıyoruz. Buna batıyoruz. İkisine kapatma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar ikinci bitti. Üçüncüyü de kapatıyorum. İçinden geçiriyorum. Bundan alıyorum. Bir tane de bundan alıyorum. Şurada daha net göreceksiniz. Bakın. Bundan aldım. Bir tane de bundan aldım. İkisinden geçirdim. Bu çıkardığım ipi bunun içinden de geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi bitti benim kapatma işlemim. Bu şekilde duracak. Şimdi yandakine artık devam ediyorum. Şuradan bakın. Bitti. Şu kısımları öreceğim şimdi. Hemen geldim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bu sık iğnemin tepesine bir tane ilmek belirleyici taktım arkadaşlar. Şimdi toplam 24 tane sık iğne öreceğiz burada. Onu da göstereceğim size hemen. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sıramın bakın kapattığım kısımlara geldim arkadaşlar. Kapama yaptığım yer. 11 ve 12 arkadaşlar şurası. Şimdi bu aşamada sayacağız. Sayarak ilerlememiz gerekiyor. Şimdi ben buraya da batarsam delik olmaması için bu kısma da batmam gerekiyor, tamam mı? Şimdi sayalım kaç tane sık iğnemiz olacağını göreceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bakın bu ilk sık iğnemde 11, tamam mı? 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Bakın şimdi arkadaşlar buna da batıyoruz. Ama şu kısma batacağız. Şu arası boş kalacak. Tamam mı? Gelip buna batmayın. Eğer buraya da batarsanız bu sefer fazladan ilmeğiniz çıkacak. O yüzden buraya geldiğinizde lütfen ilmeklerinizi sayın arkadaşlar. Gerekirse bu kısımlara ilmek belirleyici işaretleyin. Şimdi örelim. Bunu örüyorum. Bakın bunu örüyorum. Şuna batmıyorum arkadaşlar. Şuna batmıyorum. Şuraya batmıyorum. Bakın buraya batmıyorum. Buraya batmıyorum. Karşısına batacağım. Karşısındaki ilmeği yazıyorum. Ama şunu da göstereyim size. Aldınız. Şöyle bağladınız. Bakın burada bir delik oluştu. Gördünüz mü? Böyle direkt yaptığınızda delik oluşuyor. Şimdi bakın onun püf noktasını gösteriyorum. Bu şekilde çıkardım. Benim batacağım ilmek bu. Ama ben delik de oluşmasını istiyorum. Şuna görüyor musunuz yandaki ilmeği? Heh. Buna da batıyorum arkadaşlar. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Geliyorum batacağım olan sık iğneye. Buraya da geliyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu üçünü tek ilmekle alıyorum bu sefer. Bakın şimdi delik falan kalmadı. Ama bir tane de sık iğnem olmuş oldu. Yani fazladan ilmeğim de çıkmayacak. Bu şekilde örelim arkadaşlar bu tarafı da. Bu sıranın sonuna geldiğimizde tekrar sayacağız. Bakın bu püf noktalar çok önemli. Sonra kalbiniz delik oluyor maalesef. Sonra tarifte ben anlamadım, yapamadım gibi yorumlar alıyorum Instagram üzerinden de. Evet, sıranın sonuna geldik. Buna da battım. Şimdi sıra sonuna geldik. Şuradaki kısmı bıraktım arkadaşlar. Gördünüz mü? Buna da sık iğnemizi yaptık. Şu sonuncu ilmeğim. Şuna. Bakın bunu da yaptım. Şu kısım boşluk kaldı. Şimdi ilmeklerimizi sayacağız. 2, 4. Hep böyle sayarak ilerleyin ilmeklerinizi. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu çıkartıyorum. Ve buraya artık 24. sık iğnem olan yerin kısmına geldim. Tepesine batacağım ama nasıl batacağım? Bakın yine bu şekilde batarsam boşluk oluşacak. Geldim hemen yanındakine battığım yerini çıkarttım. Ve sık iğnemin tepesine de battım çıkarttım. Ve üçünü birlikte ördüm. Az önce yaptığım işlemi yaptım. Yine ilmek belirleyicimi buraya takıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi 24 tane sık iğnemizi bir sıra arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Bakın artık zincir çekerek ilerlemiyorum sıralarıma. Zincirleri çekmeden direkt öreceğim. İlmek belirleyicinin yerini o yüzden kaybetmeyin arkadaşlar. Bu şekilde hepsini örüp gelelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar bakın. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Hemen buraya bir tane sık iğne yaptım.
Neden? Çünkü 2 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız bu sırada. Diğer sıramıza geçmiş olduk aslında. Şu anda 6. sırayı örmeye başladım. Burayı kapatıyorum. 24 tane sık iğnem vardı. Bir tane ördüm geldim. Şimdi eksiltmelerime geçtim arkadaşlar. 4 tane eksiltme yapacağım. 20 tane sık iğnem kalacak arkadaşlar. Şimdi 2 tane sık iğne ördük ya. Buraya da örelim. Bir tane eksiltme yapıyorum. Şöyle bir bakın, bu gizli eksiltme, onu da göstereyim size ben. Ama bunu kullanmayacağım bu sefer. Önden alırsanız gizli eksiltme olacak ama ben bunun daha böyle tok durmasını istiyorum. Gizli olmasına gerek yok. O yüzden bakın, direkt 2 başağı da aldım. Normal ilmek alıyormuşum gibi yanından da çıkardım. Üçünü birlikte ördüm. Bu bir tane eksiltme oluyor. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4. 4 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. 2 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. Tekrar 4 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane daha eksiltme yapıyorum. Bakın, ikisinden de çıkarttım. Ve 3 taneyi birlikte aldım, 3 ilmeği. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 4. Şimdi yine eksiltme yapıyorum arkadaşlar. 1, 2 çıkarttım. Ve üçünü birlikte ördüm. İkinci eksiltmemiz de bitti arkadaşlar. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyoruz. 4. Bir eksiltme daha yapalım. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum artık eksiltmeyi. 4 sık iğne örüyorum. Bir tane daha eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Bakın, 2 tane sık iğnem kaldı sıranın başına kadar. Yine 2 tane sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sıraya geçebiliriz. Bunu çıkartalım. Bu sıranın sonunda artık toplam 20 tane sık iğnemiz kaldı. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum yerine. Şimdi tekrar eksiltme yapacağız arkadaşlar. 3 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız bu sefer. İkinciyi ördüm. Bakın, 1 2 3. 3 sık iğne, 1 eksiltme yapıyorum. Üç tane ilmeğim var. Hepsini beraber ördüm. Bu birinci eksiltme. Yana geçtim. 1 2 ve 3. 3 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir tane eksilttim. 1 2 3 sık iğne ve bir tane eksiltiyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna gelmiş olduk. Şimdi ilmek belirleyicimizi çıkartalım. Onun yerine hemen sık iğnesini yapalım ve tekrar yerine takalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım biraz. Doldurma işlemine bir sonraki sırada geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu sırada artırma eksiltme yapmadan bir sıra örüp geleceğiz. 16 tane sık iğnemiz var. Örelim arkadaşlar birlikte. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Çıkartalım ilmek belirleyiciyi. Tekrar oraya bir tane sık iğnemizi yapalım. Tekrar geri yerine takalım arkadaşlar. Şimdi bir tane sık iğne öreceğim. Ördük. İlmek belirleyicimizin olduğu yer. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir sık iğne örüyorum. Yanına bir tane daha sık iğne örüyorum. 2 oldu. Şimdi eksiltiyorum arkadaşlar. Şimdi 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum arkadaşlar. Sıra sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak. Ona da geldik. Onu da örüyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Burada doldurma işlemini yapacağız. Doldurma işlemimizi şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi yerine taktım arkadaşlar. Bu sırada artırma eksiltme yapmadan bir sıra örelim.
Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. 12 tane sık iğnemiz var. Şimdi bakın ilmek belirleyicimi çıkarttım. Artık eksiltmeleri yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane aldım. Hemen buradan da bir tane aldım ve eksiltiyorum. Tekrar ilmek belirleyicime taktım arkadaşlar. Hepsine eksiltme yapıyoruz. İkinci eksiltme. Toplam 6 tane eksiltme yapacağız. Üçüncü. Bu sırada hiç sık iğne yok arkadaşlar. Dördüncü. Beşinci. Ve sonuncu eksiltmemizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi biraz daha dolduracağız. Şöyle ipimi çektim ben. Elimle düzelttim arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın. Bu sırada artık ipimizi kesmeden ben hafif daha üçgenlik olsun diye bir sıra daha eksiltme yapacağım. Yani bütün ilmekleri eksilteceğim. Ama yani bu şekilde beğeniyorsanız siz direkt böyle dikip böyle de şöyle de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Böyle durur. Ama bence bir sıra daha eksilttiğimizde daha güzel duruyor. O yüzden bir sıracık daha eksiltelim. Bakın bu eksiltme yaptığım yere tekrar sık iğnemizi takalım. Çıkardığımız yere 3 tane daha eksiltme yapalım arkadaşlar. Ve sonuncu eksiltmemiz bakın. Sık iğnemizin aldık. 2 tane sık iğnemizi aldık, ördük. İlmek belirleyicimize geldik arkadaşlar. Artık ipimizi çıkarttık ve keseceğiz. Dikiş yapacağız. Şöyle birazcık uzun kestim. Şöyle. İsterseniz şöyle biraz daha doldurabilirsiniz ama bence gerek yok. Şu kısmını şöyle yaydıralım buraları. Şuraya belki çok azıcık daha uç kısmına. Tığın arkasıyla arkadaşlar şöyle koyabiliriz. Evet, güzelce doldurdum arkadaşlar. Bayağı dolu oldu benimkisi. Şimdi dikebiliriz. Dikmeyi de göstereyim. Şöyle plastik bir iğne kullanıyorum ben. Bunlarla daha rahat dikiliyor. Arkadaşlar bakın. Şurayı görüyor musunuz? Şu benim ilmeklerimin üstleri. Buradan geçiriyorum bir tane. Bakın şurası. Şöyle ikili aslında bu da. Sadece üstte kalan kısmından, görünen kısmından geçiriyorum. Buradan da geçiriyorum. Ve şundan da geçireceğim. Şimdi şöyle hafif sıkıştırdım. Şöyle kocaman bir kalbimiz oldu arkadaşlar. Çok daha tatlı duruyor. Bu şekilde elimize de şekil verdik. Şimdi ipimizi sağlamlaştıralım. Şu yandan hemen aldım. İçinden iğnemi geçirdim. İpimi buraya sağlamlaştırdım. Hemen dibinden şöyle elyafların içinden de geçirerek rastgele bir yere çıktım ve ipimi kestim arkadaşlar. Şöyle yaptık. Ucunu da düzelttim. Tatlı bir kalbimiz oldu. Buraya kadar izlediyseniz videomu kanalıma abone olmayı ve beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Instagram hesabımda paylaşacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.